Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Magnus Carlsen'le Maxim Lagrave arasında 2006 yılında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Carlsen hakkında olabilir, Lagrave hakkında olabilir. Yorumlarınız varsa yorumlar kısmında bekliyorum ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek isterseniz analizimize başlayalım. Dediğim gibi Carlsen beyazlarda, Lagrave'da siyahlarda. E4, C5, at F3, E6. Burada Fransız varyantını kendisinin de tabii ki temsil ettiği ülkenin varyantını oynamayı yani savunması oynamayı tercih ediyor. Burada şimdi at C3 hamlesinden sonra at C6, D4, C4, at D4'ten sonra burada vezir C7 hamlesi oynanmış. Şimdi burada Taymanov, Bastrikov varyantı diye geçiyor. Bu varyanta tam hakim olduğumu söyleyemeyeceğim. Bu hamlenin devamında şimdi fil E3 hamlesi geldi. Zaten yine aynı varyanttan devam ettik. A6 ve burada fil D3 hamlesinden sonra at F6 hamlesi geldi. Yine aynı varyanttan yani Taymanov, Bastrikov varyantına devam ediyoruz. Şimdi Atef6 hamlesine karşılık kısa rok gibi bir hamlemiz mevcut ve de vezir e2'de oynayabiliriz. Burada Karsem kısa roku tercih ediyor. At e5'ten sonra burada h3 hamlesi geldi ve fil c5, şah h1, d6 ve f4 hamlesinden sonra burada at g6 hamlesi geliyor. Şimdi baktığımızda yerleşmiş taşlarımız mevcut. Beyazlar için de burada vezir f3, vezir e2 veya başka bir hamle yapılabilir mi diye bakıyorum. Başka bir hamle yapılamaz zannediyorum. Evet, vezir e2 ya da vezir f3'ten sonra kalelerin bağlantısını sağlamış olacağız ve taşlarımızı artık bir şekilde doğru şekilde yerleştirerek şaha doğru hazırlık yani saldırmaya yönelik hazırlık yapacağız. Peki siyahlara baktığımızda siyahlar ne yapabilir? Önce bir kısa rok yapmalıyız. Ondan sonra B6 veya B5 hamlesinden sonra fil B7 yapılmalı diye ben düşünüyorum. Peki şimdi bunları söylüyoruz ama bakalım oyun böyle devam edecek mi? Burada Carlsen vezir E1 ile devam etmeyi tercih etmiş. Kısa rok ve F5 hamlesinden sonra artık burada at E5 hamlesi geldi. Şimdi bahsettiğimiz B5 hamlesini Lagrave zannediyorum biraz geciktiriyor. Önce diğer taşların etkinliğini, sağlamlığını arttırmaya çalışıyor. Şimdi at E5 hamlesi fil çiftini almak adına bence önemli bir etkinlik, önemli bir hamle olabilir. Peki Carlsen nasıl oynuyor? Vezir H4 oynuyor. Pekala. Lagrave şimdi ne yapabilir? Bahsettiğimiz hamle aslında B5 hamlesini yaptı. Bahsettiğimiz fikir fil B7 hamlesini oynamak ve tabii ki bu B5'in de amacı aslında sadece fil B7 oynamak değil. Burada B4 mümkün olduğu zamanda B4 sürmeye çalışmak. Peki şimdi Carlsen nasıl devam edecek? Carlsen'in bence burada oynayabileceği iki hamlesi var. A4 hamlesi veya at C E2 hamlesi bence burada en kuvvetli hamleler olarak gösterilebilir. Carlsen burada kale F3 hamlesini tercih etmiş ve kale F3 hamlesi burada aslında Lagrave'a bir şans tanımış oluyor yani daha doğrusu. Peki bu hamle, bu şans nedir? E F5 hamlesi. E F5 hamlesi bu konumda yapabileceğiniz en iyi hamle. Carlsen E F5 oynadı. At F3'ten sonra burada G F3 hamlesi oynandı. Fil B7, kale G1 ve burada dikkat etmenizi istiyorum. Lagrave'ın yapabileceği tek bir hamle var. Tek hamleniz burada fil F3 hamlesidir. Fil F3 hamlesi her ne kadar filinizi vermiş olsanız bile zaten arka planda fil E3'ü alabilecek vaziyettesiniz. Ama buradaki asıl önemli hamle bana göre burada şahın zayıflığını biraz daha açığa çıkarmış. Yani şah kanadını biraz daha zayıflatmış oluyoruz aslında diye düşünüyorum. Sizler de tabii ki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu hamlenin nasıl güzel bir hamle olduğuna ya da olmadığına dair fikriniz varsa da belirtebilirsiniz. Fil F3 hamlesinden sonra bahsettiğim varyantlar gerçekleşecek. At F3, fil E3'ten sonra burada Carlsen vezir F6 oynuyor. Tahmin edeceğiniz gibi veziri alamazsınız. Çünkü burada bir açmaz var.
Peki bir G1 hamlesinden sonra burada vezir G5 oynandığında biz siyahlar adına nasıl devam etmeliyiz? Burada siyahlar adına bence vezir C6 veya vezir C5 gibi hamlelerle devam edebilirsiniz. Ama ben burada vezir C6'nın daha kuvvetli olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü F3 atına bir saldırınız mevcut ve bu saldırıdan sonra gerçekten beyazların savunma bakımından nasıl devam edeceği biraz aslında kafamızı zorlaşıyor. Yani düşünmek biraz beyazlar için zor olmaya başlıyor. Konum zorlaşıyor diyebiliriz. Peki Lagrave nasıl devam etmiş? Bahsettiğimiz hamle vezir C6 ile devam etti. Burada şimdi at E4 oynanıyor ve F6 hamlesinden sonra ise vezir G1 oynanmış oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi dikkat ediniz. Burada vezir G1 hamlesinden sonra aslında skalaya baktığımızda Lagrave üstün biraz hafif üstün gözüküyor. Şimdi bizim bu üstünlüğümüzü devam ettirebilmemiz için yapabileceğimiz tek bir hamle var. Burada tek hamlemiz Lagrave yapmasa bile ben göstermek istiyorum. Bu yapabileceğiniz tek hamle vezir D5 hamlesidir. Şimdi Lagrave'ın oynadığı hamleye bakabiliriz. Kale A E8 hamlesini oynamış. Bu bir hata ama burada insan hatası olarak nitelendireceğim ben bunu. Çünkü böyle bir hamleyi görebilmek aşırı zor olmasa da biraz zor. Vezir D5 oynasaydınız peki ne olacaktı? Şimdi vezir D5 oynasaydınız hem A2 piyonuna bir bakış atıyorsunuz hem de F5 piyonuna bir bakış atıyorsunuz. Bu iki piyonu birden korumanız mümkün değil. Ya buradaki piyon kanadını bozmayacaksınız, B3 yapacaksınız örnek veriyorum. F5'i feda edeceksiniz ya da buranın dağılmasına göz yumarak F5 piyonu bir şekilde korumaya gayret edeceksiniz. Ha şöyle bir şey diyebilirsiniz. Peki at C3 oynanamaz mı? At C3 oynarsanız burada vezir F3 gibi bir hamleyle karşılaşıyorsunuz ve bu sizin için hiç iyi olmaz. O yüzden bu hamleyi açıkçası incelemeye gerek bile duymuyorum. Yani baktık sadece ne olabilir diye. Şimdi peki vezir D5 oynansaydı böyle bir konumla karşılaşıyorduk. Peki diğer hamle at E8 hamlesinden sonra ne olacak şimdi? Burada ben şahsen ata bu baskıyı kurmanın anlamsız, manasız olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü Carlsen vezir D4 oynadıktan sonra bu baskınız hiçbir işe yaramayacak. Lagrave D5 oynadı ve at C5 hamlesinden sonra kale E7, şah G2 ve G6 hamlesinden sonra at E6, kale E6, F E6'dan sonra vezir E6 hamlesi gelmiş oldu. Şimdi konumu incelediğimizde böyle Carlsen çok büyük bir üstünlüğe sahip değil. Ama bu üstünlüğü yavaş yavaş hamleleriyle ufak ufak arttıracak. Daha doğrusu arttırmalıdır. Şimdi baktığımızda bizim oynayabileceğimiz hamleler çeşitli aslında. Vezir F4 gibi bir hamle oynayabilirim. B3 oynayabilirim veyahut da A4 oynayabilirim ki A4 bence çok ilgi çekici bir hamle olabilir. Bunun gibi hamleler mevcut. Carlsen hangisini tercih etti diye sorarsanız A4 oynamayı tercih etti. B A4'ten sonra vezir A4 hamlesi gelmiş oldu. Kale B8, B3, kale B6 ve vezir A5'ten sonra burada şah G7 hamlesi oynandı sevgili arkadaşlar. Şimdi bakıyorum e, kalenin biraz daha fil ve ata göre yavaş kalmasını Carlsen bence burada muhteşem bir şekilde kullanıyor. Ve aslında da oyun sonunda ufak daha doğrusu hafif taşların bir kaleye iki hafif taşın bir kaleye nasıl üstün gelebileceğini nasıl kanıtladığını aslında örnekte görmüş oluyoruz. Şah G7 hamlesinden sonra at D4'te başlıyoruz. At D4, vezir D6, C3 hamlesinden sonra burada H5 hamlesi geldi. H4 ve burada şimdi maalesef Lagrave'ın hata üstüne hatası ve zaten Carlsen'in de maçı bitirişine tanık olacağız. Burada Şah H6 hamlesinden sonra birinci hatamız geliyor. Biz bunu B4'te değerlendiriyoruz. B4 hamlesinden sonra kale B8 ikinci hata olarak önümüze çıkıyor. Çünkü burada sizin vezir A6 gibi bir hamleniz var.
Şimdi siz eğer vezir A6 alırsanız bu piyonları durdurmanız kaleyle hiç mümkün değil. Çünkü dikkat ediniz 2 tane hafif taşımız mevcut. Almadınız, ne yaptınız? Vezir F4 yapınca daha da büyük bir hata yapmış oldunuz ve Carlsen burada mükemmel bir at fedasıyla ve mükemmel bir at hamlesiyle maçı bitirmiş. Hatta Lagrav'ı terk ettirmiş oldu. Bu hamle sizce ne olabilir? Yorumlar kısmında belirtebilirseniz çok memnun olurum. 2-3 saniye düşünün derim. Çünkü buradaki hamle zaten tek bir hamle aslında. Burada çok muhteşem bir hamle de diyoruz ama hani görebileceğiniz, yapabileceğiniz tek bir hamle. Bu hamle ne hamlesi? At F5 hamlesi. At F5 hamlesinden sonra Lagrave maçı terk etmiş. Şimdi peki sorabilirsiniz, biz bunu piyonla alamıyor muyuz ki? Niye böyle bir hani atın fedasına ihtiyaç duyduk diye sorabilirsiniz. Alamazsınız. Zaten vezirle de almanız mümkün değil. Fil F5 alırsam G F5 ve burada zaten vezir F6'dan sonra burası darmadağın oluyor. Peki inceleyelim. At F5'in nasıl muhteşem bir hamle olduğunun aslında sonrasında da zaten oynamanın gerek kalmadığını inceleyelim. Şimdi G-F5'ten sonra vezir F6 yaptığınızda şah H7 ve fil F5'ten sonra burada ben artık oynamanın da çok manasız olduğunu düşünüyorum ama vezir F5'ten sonra vezir F5 ve bu kalenin de düşmesi artık muhtemel olacak. Peki diğer hamleye bakalım. Diğer hamle neydi? Vezir F5 hamlesi zaten aynı yola çıkacak yine. Vezir F5'ten sonra G F5 oynandı ve vezir F6 hamlesinden sonra fark ettiyseniz yine aynı konuma gelmiş olduk. Bu sebeple Lagrave terk etti diye düşünüyorum. Analizimizi burada tamamlayalım ama bu hamlenin ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu hamle hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında tabii ki de bekliyorum. Siz de olsaydınız bu hamleyi görebilir miydiniz? Tarzında yorumlarınız varsa da belirtebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Analizimizi tamamlayalım. Umarım keyifli ve öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Büyük ustaların maçlarını elimden geldiğince sunmaya çalışıyorum. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Carlsen hakkında olabilir, Lagrave hakkında olabilir ya da bu at fedası hakkında olabilir. Hatta oyun sonunun hani Carlsen'in oyun sonu hakkındaki oyun sonu gücü mü diyeyim artık, yani anladınız siz beni. Carlsen'in oyun sonu gücü hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.